Gördüğün gibi bugün evimize bir sunucu kuracağız. Fakat kafandaki soru işaretlerini anladım. Abi güzel video, sunucu kurulacak, enteresan, izleyelim. Ama adam videoda sunucuyu siz de kurabilirsiniz diyor. Kesin bu sunucu çok maliyetli bir şey. Yani zaten ekonomi belli, her şey belli. Şimdi ben evime nasıl bir cihaz alıp kurayım? Yanlış abi. Sen evindeki çok eski bir bilgisayar da olsa, 1 GB RAM'i de olsa sen o bilgisayara sunucu kurabilir. Tamam abi, madem cihaz maliyeti yok. Bunun internet sitesidir, sunucuya bağlanmasıdır, etmesidir. Abi Docker'la çalışacağız. Linux işletim sistemi üzerinden kuracağız. Hiçbir maliyeti olmayacak. Abi her şey tamam. Şimdi Docker diyorsun, onu diyorsun, bunu diyorsun, Linux diyorsun. Ben bunları bilmiyorum. Ben bu sunucuyu eve nasıl kuracağımı bilmiyorum yani. Bu kadar madem açık kaynak bir yazılım, kesin çok karışıktır yani, yapamam. Bu da yanlış abi. Eğer bu videoyu izlersen sana söz veriyorum, 1 saat içerisinde evine böyle bir sunucu kurabilirsin. Tek bir şart var. Eski de olsa çalışan bir laptop, çok ama çok cüzi miktara satın aldığınız bir domain. Ben kendiminkini 50 liraya satın aldım. Yani şöyle söyleyeyim, dışarı çıktığınızda artık bir tavuk döneri 200 liraya bile yiyemiyorsunuz. 50 liraya bir yıllık bir domain alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve normal bir bilgisayar arkadaşlar. İhtiyacınız olan başka hiçbir şey yok. Bu konuda hiçbir bilginiz olmasa bile rahat bir şekilde evinize sunucu kurabileceksiniz. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi bilgisayarım bu. Bilgisayarım Sony Vaio yaklaşık 2013-2012 yılında falan almış olmam lazım. O zamanlarda çok iyiydi çünkü 8 GB RAM'i var. İçinde Nvidia bir ekran kartı var. Yani ben bu bilgisayar üzerinden kuracağım ama şöyle bir şey var. Aynı lokal ağda olduğum için bilgisayara SSH bağlantısıyla rahat bir şekilde bağlanabileceğim. Bilgisayarın internete port açıp çıkmasına gerek yok. Siz benim bilgisayarımdan izleyeceksiniz her şeyi. Ben terminal ekranından bu bilgisayara bağlanıp onun terminal ekranındaymış gibi çalışacağım. Siz de arkanıza yaslanın. Çok güzel bir video sizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi şu şekilde gelelim. Biz bu bilgisayara nasıl bağlanacağız? Bu işlemleri nasıl yap? Öncelikle sizin bilgisayarı kurduktan sonra bir Linux tabanlı işletim sistemine ihtiyacınız var. İstediğiniz işletim sistemini kurabilirsiniz. Fakat ben CaseOS'in daha verimli çalışması için Debian, size de tavsiyem Debian. Zaten çok düşük bir gereksinim var. İsterseniz şimdi beraber bakalım. Terminalimi açtım. Terminalime öbür bilgisayardaki lokal ağdaki IP adresi 192.168.1.62 arkadaşlar. Siz de IP adresinizi öğrenmek için bu komutu yazabilirsiniz. Bunu yazdığınızda şu VLAN 0'nun altında 192.168.1.24 arkadaşlar sizin o lokal ağdaki IP adresiniz. Şimdi bu bilgisayara nasıl bağlanacağız? Bilgisayarın öncelikle ismi, yani o lokal ağdaki ismini öğrenmem gerekiyor. Yani siz koymuşsunuzdur zaten, biliyorsunuz. Bunun SSH zaten varsayılan olarak yüklü geliyor diye biliyorum arkadaşlar. SSH Emir, yani o bilgisayarın adı @192.168.1.62 ile bağlanabiliyoruz. Bağlandım. Burada benden o kullanıcı parolasını girdim. Evet, burada bize gerekli bilgileri söyledi. User'ın ismi 6.12.41 Debian 13 AMD işletim sistemini kullanıyormuş. Evet, bu yıl devam burada güncellenmiş. Tamam. Bu program Debian, evet. Gereken tüm bilgileri bize burada verdi. Şimdi gelelim yapacağımız diğer bir işlem arkadaşlar. Arkadaşlar linki videonun açıklama kısmına koyarım. Bizim burada kullanacağımız eski bilgisayarımızı kullanacağımız program CaseOS. Siz de bunu kullanabilirsiniz. CaseOS'i direkt olarak bilgisayara kurduğunuz bilgisayarınızı bir sunucu haline getiriyor ve biz o sunucuya lokal IP adresinden erişim sağlayabiliyoruz. Tek yapmamız gereken buradaki komutu kopyalayıp çalıştığım bilgisayarın terminaline yapıştırmak olacak. Yine benden bir parola istedi. Evet, Icewhale bunu bizim için yapmış arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi kurulum yapacak zaten. Burada bir indirme yapıyor. Bilgisayarınızın hızına göre değişebilir. Muhtemelen hepimizin bilgisayarları çok eski olduğu için bunun kurulumu da birazcık sürecek. Yaklaşık bir 2 dakika 3 dakika arasında kurdu. Sıkıntı yok yani. Size daha hızlı olabilir, daha yavaş olabilir kullandığınız bilgisayara göre. Benimki biraz eski. Arayüze erişim sağlayacağımız IP adresini şu şekilde vermiş. http://192.168.1.64.62. Şuraya gelip yapıştırdım. Evet, welcome yazısı çıktı. CaseOS'a hoş geldiniz. Hadi hesabınızı oluşturalım diyor. Teşekkür ederim. Hemen oluşturalım. Evet arkadaşlar, şifre yöneticimle bir tane şifre koydum. Oluşturdum. Evet arkadaşlar, CaseOS'in arayüzüne geldi.
geldik, erişim sağladık zaten bu şekilde. Şimdi size biraz CaseOS'ten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar CaseOS bu şekilde aslında tam bizim yaptığımız gibi böyle hani bunun için yapılmış bir şey. Yani bir insanlar işte böyle ufak tip sunucular kursunlar. Girdiğimizde siteye bizi bir sürü uygulamanın karşıladığı, istediğimiz uygulamaları indirip kurduğumuz bu uygulamalara ister evimizden ister dışarıdan herhangi bir yerden erişim sağlayabildiğimiz bu tarz uygulamaların içinde bulunduğu bir mesela şey olarak da kullanabilirsiniz ki ben öyle kullanıyorum. Tabii sunucumu sildim sizinle beraber kurmak için ama buradan dosyalarım kısmına geldiğimde bütün cihazlarımdaki aynı bir biliyorum ve oradan istediğim medyayı çekebiliyorum. Şöyle düşünün. Bu laptopum tabii 200 GB eski bir laptop fakat bunu laptop değil de bir NASA kurduğumu düşünün. İçerisinde 20-40 TB'a kadar hafıza olduğunu düşünün ve bunu benim Cloudflare üzerinden dışarı açtığımı düşünün. Ben telefonumdan, bilgisayarımdan, tabletimden, televizyonumdan nereden olursam, hangi IP'de, hangi internette olursam olayım oradaki sunucumdan veri alıp çekebiliyorum kendimle alakalı. Ve bunu bütün takipçilerimin, bütün videomu izleyen arkadaşların hepsinin kurmasını ve hepsinin kendi evinde kullanmaya başlamasını istiyorum. Aslında temel mantık bu. Örnek olması için yani dışarı mesela çok kullanılan 2-3 tane uygulama kuralım ve dışarı bu uygulamaları nasıl çıkartacaksın? Zaten işin aslında ikonik kısmı o. Yaptığımız bu kadar. Ben şu anda artık istediğim bir cihazdan lokal adresimden uygulamayı kullanabilirim. İstediğim medya uygulamasını olsun herhangi bir şey kullanabilirim. Asıl önemli olan bunu dışarı nasıl açacağımız. Arkadaşlar orada da Cloudflare bizim yardımımıza koşuyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Dışarı bir port açacaksınız ve bunun güvenliğini sağlamak zor iş. Zor iş derken şöyle tabii ki herkes her dakika bizi hacklemeye çalışmıyor ama burada mahremiyet denen bir olay var. Dışarı bir port açtığımızda saldırılara karşı maalesef savunmasız kalıyoruz. Çalınacak bir kuruşumuz olsa dahi biz mahremiyetimizi korumak zorundayız arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Benim şu dakikadan sonra yapacağım işlemlerin hepsi kendi verilerimi internet ağına çıkartırken Cloudflare üzerinden şifreleyerek yapmak olacak. O sebeple Cloudflare'ın sizin bilgilerinizi koruyabileceğine inanıyorsanız bu adımdan itibaren devam edin. Ama eğer yok abi ben Cloudflare'a güvenmiyorum, benim verilerimi koruyabileceğine inanmıyorum diyorsanız bu dakikada videoyu kapatın. Evinize kurduğunuz sunucuyu lokal ağdan güzel bir şekilde kullanmaya devam edin. Bu demek değil mi ki dışarı çıkmanın tek yolu Cloudflare? Hayır, siz dışarı port açabilirsiniz. Açtıktan sonra kendi portunuzu koruyabilirsiniz. Eğer bu konuda iyi olduğunuza kendinize gerçekten güveniyorsanız o zaman abi öyle yapın. Çünkü bayağı bir yeri araştırdım arkadaşlar. Benim için en güvenli olan yer Cloudflare. Eğer dışarı çıkacaksanız size sadece bir öneri olarak Cloudflare sunabilirim. Nihayetinde dediğim gibi günün sonunda karar sizin. Bu dakikadan sonrasını Cloudflare için anlatıyorum. Cloudflare'dan dışarı çıkacak arkadaşlar için de bir tane domain satın almış olmanız gerekiyor. Burada ince bir detay geçmek istiyorum. Server'ını dışarı çıkartmak isteyen arkadaşlar için bir domain satın alıp aldığı domaini Cloudflare'a ekleyip oradaki isim sunucularının buraya yönlendirmiş olması gerekiyor. Bu birazcık uzun bir işlem arkadaşlar. Şu anda videoyu çok bölmek istemiyorum. Sunucu olayına odaklanmak istiyorum. İnternette bununla alakalı videolar var. Eğer bunu ekstra olarak çekmemi isterseniz onu da söyleyin. Zaten CaseOS'teyiz ve 2 tane uygulama indirmek istiyorum. Belki denersek daha fazla indiririz. Burada çok kritik bir uygulama var. Herkesin kullanmasını istediğim. Burada Jellyfin. Arkadaşlar Jellyfin uygulamasını kesinlikle kullanın. Çünkü sizin medya izlemenize mesela şimdi ben videolarımı istediğim her yerden izleyebileceğim. Size de tavsiye ederim Jellyfin'i kurun. Ben bir şu kurulumu başlamadı. Kurulsun. Sonrasında tekrardan yanınıza geleyim. Gelin sizlerle Jellyfin'in kurulumunu yapalım. Jellyfin'e tıklıyorum. Select Server çıkıyor. Şuradan bu server'ı seçelim. Bizim server'ımız bu. Connect diyelim. Ben burada daha önceden bir kullanıcı oluşturmuştum. Ama kullanıcı oluşturma işlemleri gayet basit. Yani kullanıcı adı şifre giriyorsunuz bir tane ve oluşuyor. Şöyle kendi kullanıcı adımı ve kendi şifremi yazayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jellyfin böyle bir uygulama. Şimdi burada neler yapabileceğinize çok ufaktan değinmek istiyorum. Burada kendinize film ekleyebilirsiniz. Burada kendinize dizi ekleyebilirsiniz. Maç kayıtlarını ekleyebilirsiniz. Anime ekleyebilirsiniz. Çizgi roman ekleyebilirsiniz. Burada istediğiniz tüm medyaları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu medyaları hem evinizden istediğiniz bir cihazda hem de o cihaz dışında internetin başka dünyanın isterseniz öteki tarafında olun girip kullanabilirsiniz. Fakat işte dünyanın o öteki tarafı ve lokal ağ dışındaki herhangi bir yerden bağlanmak için Cloudflare eklentisini orada kullanıyoruz. Şimdi gelin bunu internete nasıl açabileceğimizi göstereyim. Size aşağıda vereceğim linke tıklayın. Buraya giriş yapın. onedash.cloudflare.com. Evet arkadaşlar burada Select Cloudflare'ı tıklıyorum. Burada bir tünel ismi oluşturmamızı istiyor. Siz istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ben Top
sunucum yapacağım. Evet dostlar, burada sunucumuzu hangi uygulama üzerinden kurmak istediğimizi söylüyor. Şimdi burada Docker'ı kullanacağım. Docker'ı kullanmamızın sebebi şu arkadaşlar. İşletim sistemiyle çok optimize bir şekilde çalışıyor. Yani Docker'ı tüm Linux işletim sistemlerine çalıştırabiliyorsunuz. Bir. İkincisi, tünele birden fazla domain ekleyeceğimiz için bireysel bir şekilde rahat rahat Docker stop, sil, yükle, bunları hızlı bir şekilde Docker üzerinden çalıştırabileceğiz. Ya merak etmeyin, Docker kullanmayı bilmiyorsanız bile videodan yola çıkarak zaten temel kullanım yetiyor, inanın Docker'ı. Burada bu kodu kopyalıyoruz. Clear diyelim. Sonrasında buraya gelip yapıştıracağım. Arkadaşlar ben buradaki tokenimi gizleyeceğim fakat şöyle bir sıkıntı var. Burada nedenini anlamadığım bir şekilde no auto update denen bir bölüm var. Onu anlamadım. Onu bir düzeltmem gerekiyor. Daha doğrusu silmem gerekiyor. Neden varsayılan olarak böyle bir şey geldiğini anlamadım açıkçası. Bir yerde hatalı bir şey mi kopyaladık? Arkadaşlar şimdi baktım, hatalı bir şey kopyalamamışız. Neden varsayılan olarak böyle bir şey geldiğini bilmiyorum. Ayrıca restart always yazıyorduk diye hatırlıyorum. Çok önceden yabancı bir içerik üreticisinden izlemiştim fakat neden bizde varsayılan olarak bu şekilde geldi, inanın bilmiyorum. Arkadaşlar ben internetten bir araştırdım. Yani ben bunu daha öncesinden kurmuştum fakat böyle bir komut hatırlamıyorum. Çok önemli değil. Siz benim bu gösterdiğim şekilde D'yi restart always'e ekleyin ve no auto update silin. Yani onlar da varsayılan olarak böyle geliyor. Neden? Belki de benimle alakalı bir sıkıntıdır. Değilse siz de ekleyin muhakkak bunu. Bu şekilde tokenimi de gizleyeceğim zaten. Komutu bu şekilde kopyalayıp yapıştırıyoruz. Docker'ın çalışmış olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, burada connected yazısı çıktı. Yani artık Docker'ımız bağlandı. Tamam, gayet her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Next'e basalım. Bir domain vereceğiz. Mesela Jellyfin'e nasıl bir domain verebiliriz? Sudo emir keles media. Evet, aynen bu şekilde bir subdomain verdim. Domaini de mehmetemirkeleş.net.tr'den yapacağım. Patch kısmı opsiyonel. Type kısmına HTTP yazacağım arkadaşlar. URL kısmına burada bağlandığımız IP adresini yazacağım. Şimdi bunu Jellyfin'den göreceğiz dostlarım. Burada ne görüyorsunuz? 192.168.1.62.80.97 görüyorsunuz. Burada gelip buraya bunu yazmamız gerekiyor. Oldu sanırım. Tamam. Complete the setup diyeceğim. Evet arkadaşlar, başarılı ayarlarınız kaydedildi laptop sunucumda. Tamam. Durumu sağlıklı. Abi tamamdır. Laptop sunucum, tünelim açıldı. Ona .mehmetemirkeles.net.tr adresine gittiğimde evet arkadaşlar, güzel bir şekilde açılmış. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Kullanıcı adımı yazdım. Parolamı yazdım. Bu şu demek. Bizim artık bu linkten istediğimiz herhangi bir yerden, internetten, işte farklı bir şehirden, sağdan soldan hiç fark etmez, İstediğimiz bir yerden bu siteye giriş yaptığımızda Jellyfin adresimize gidebiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar başka ne kurabiliriz diye düşünüyorum. Biraz bakalım. Google Drive'ın bir şeyi vardı. Arkadaşlar evet, Nextcloud olacak. Nextcloud'u buldum. İndirmeye başlattım. Bir de Nextcloud'un kurulumunu göstereyim. Nextcloud da önemli arkadaşlar. Google Drive gibi düşünün. Siz bir dosyayı paylaşım yapmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınıza Google Drive değil de Nextcloud hesabını girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Nextcloud'un kurulumunu başlattım. Google Drive gibi düşünün. Yapmak istediğinizde Google Drive'ınızı veriyorsunuz. Oradaki dosyalarınızı alıyor, çekiyor, geri koyuyor falan. Nextcloud'u burada şu şekilde kullanabilirsiniz. İnsanlara kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Hem insanların erişip erişmesini istemediği dosyaları belirleyebilirsiniz. Yani kendinizin yönetici olduğu bir internet bulutu gibi düşünün ve bilgilerinizi kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Tamamıyla her şey size ait. Yani hiçbir şirket, çok büyük de olduğunu iddia etse, hiçbir şirket sizin bilgilerinizi alttan depolayıp veri ihlalinde bulunamayacak. Merak etmeyin, bu şekilde. Evet dostlar, bu sırada Nextcloud da kuruldu. Bunun da kurulumunu göstereyim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bunun da aslında çok basit şey var. Gene ben daha öncesinden kayıt açtığım için maalesef o kayıt olma ekranını gösteremiyorum size bu sunucu üzerinden. Fakat şöyle bir durum var. Yani aslında çok da basit. Gerçekten orada bir kullanıcı adı, şifre yazıyorsunuz. Bu kadar. Sonrasında beraber giriş yapalım isterseniz. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Şimdi burada önerilen dosyalarımız, konuşanlarımız, önemli e-postalarımız, yaklaşan etkinliklerimiz. Bunları kafamıza göre özelleştirebiliriz, seçebiliriz. Mesela önerilen dosyalar. E-postaya gelelim. Burada istediğimiz bir e-postayı bağlayabiliyoruz.
oradaki verilerimizi direkt olarak alabiliyoruz. Sonrasında burada işlemlerimizi görüyoruz. Eklediğimiz fotoğrafları görüyoruz. Mesela bunlar varsayılan olarak gelmiş. Burada istediğimiz fotoğrafları alıp çıkartabiliriz. Bakın burada da arkadaşlar Nextcloud'un kurucuları bu şekilde bir resim yapmışlar. Hepsine gerçekten çok teşekkür ederiz. Yaptıkları iş çok büyük. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Sonrasında fotoğraflar, albümler, görüntüler. Klasik bir Google Drive diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde konuşma direkt anlayabiliriz. Bir toplantı başlatma, yeni bir görüntüleme, yeni bir görüşme oluşturma vesaire vesaire. Arkadaşlar eminim kullandıkça siz de içeriğine bakarsınız. Çok inceleme fırsatım olmadı video çekmekle uğraşmaktan. Bunu size nasıl şimdi dışarıya açabileceğinizi göstereceğim. Sonrasında videomuzu tamamlayalım. Burada az önce oluşturduğumuz tünele tıkladım arkadaşlar. Edit seçeneğine tıklayacağım. Edit yanlış hatırlamıyorsam. Private Networks, Public Host Names. Aha evet burada. Dostlar şöyle, burada gördüğünüz üzere bizim zaten bir tane public hostname IP adresimiz var değil mi? Add a public hostname diyeceğiz. Az önceki işlemlerimizi tekrarlayacağız. Bunun adı ne olsun? Sudo emir keleş cloud olabilir mesela. Domain olarak gene aynısını seçeceğiz dostlarım. Type HTTP URL'de gene mesela burada 192.168.10.081'miş mesela. Geliyorum burada URL kısmına 192.168.162.10.081 seçeneğine tıklıyorum. Save diyorum. Successfully created save settings for laptop sunucum. Tamam abi. Buradan Cloud NetGR'ye gittiğimizde burada bir hatayla karşılaştık. Aslında güzel de oldu karşılaşmamız. Arkadaşlar burada şu adımları izleyeceğiz. CASOS'a tıklayacağız. Nextcloud'a gireceğiz. Settings'e tıklayacağız. Buradan aşağı indiğimizde evet şu bizim üzerinde oynayacağımız dosya. Şunun hepsini kopyaladım. Arkadaşlar buraya sudo nano yazıp kopyaladığınız uzantıyı yapıştırıyorsunuz. Yanına config dosyası için config.php. Tamam. Geldik. Burada arkadaşlar yapacağımız işlem tam olarak şu. Ben daha öncesinden kendi sunucumda yapmış olduğum için Nextcloud yapmıştım. Fakat burada farklı bir işlem yaptık. Sizde muhtemelen o satır olmayacak arkadaşlar. Sadece üstteki 0 satır olacak. Bunu ne yazmıştık dostlar? Sudo emir keles cloud .emirkeles.gen.tr Bu şekilde düzeltiyoruz. O yazdığımız domaini buraya kaydediyoruz arkadaşlar. Evet dostlar bu şekilde yazdık. Bunu kaydettim ve çıktım. Şimdi evet bir yeniden başlasın Nextcloud kendini. Evet arkadaşlar restart tuşuna bastıktan sonra sudo emirkeleş cloud.mehmetemirkeleş.gen.tr bu domaine herhangi bir internette herhangi bir cihazdan giriş yaptığınız gibi açılacaktır. Nextcloud'u da bu şekilde kurmuş olduk. Şöyle bir enter'a tıklayalım tekrardan. Evet arkadaşlar giriş yaptık. Dosyalarım, fotoğraflarım, işlemlerim gayet net güzel bir şekilde çalışıyor. Evet dostlar gördüğünüz gibi sunucumuza hem bir medya yöneticisi hem bir cloud kurduk ve buna şu an dışarıdan erişilebilir hale getirdik. Evet dostlar emektar sunucumuza da şöyle bir çıkış yapalım ve close tamam. Okey o zaman biz terminalden de çıkalım. Bu videoyu yanınıza koyup yaptığınızda kendi ev sunucunuzu kurabileceksiniz. Burada türlü çok fazla yapılabilecek şey var. Adblocker kurabilirsiniz. VPN kurabilirsiniz. Başka farklı türlü uygulamalar var. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere ev sunucumuz takır çalışıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi videoların gelmesi için beğenip videomu paylaşmayı ya da zilleri falan açmayı unutmayın. İşte ya da eleştireceğiniz bir şey varsa, kızacağınız, edeceğiniz ya da merak ettiğiniz, soracağınız bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Herkesin sorularına erişebiliyorum. Emin ol sen de yazdığında senin de soruna cevap vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.